Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir tava, isteyen çelik kullanabilir, isteyen benim gibi yapışmaz kullanabilir. Ocağın altını kısıyorum, kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Daha rahat çalışabilmek için bir kesme perdesi. Hala kesme perdesi almayanlar mutlaka edinsin. 2 domates. İsteğe göre isterseniz Charleston biber, isterseniz sivri biber, tercih sizin. Bu arada şöyle 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tereyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Saatin 03.50 olması sizi yanıltmasın. Müthiş bir menemen yapacağız. Orta boy bir soğan. Eş zamanlı yapalım. Sabaha karşı 4.50'de yani yarım saat 40 dakika sonra Avustralya Açık Tenis 3. tur tenis maçı var. Rublev ile Evans maç yapacak. Ya yavaş yavaş eridi. Hemen soğanlar oyuna. Şu sesi duyduğun anda doğru yoldasın. İsteyen soğanlı, isteyen soğansız yapabilir. İsteyen sivri biber kullanabilir. İsteyen köy biberi kullanabilir. Hatta yarısını Charleston, yarısını sivri biber kullanalım. Daha lezzetli olsun. Şöyle. Hemen. Şimdi buradaki önemli nokta mutlaka çekirdekleriyle birlikte. Bak sakın menemen mi yapıyoruz diye küçümsemeyin. Hayatınız boyunca yediğiniz en lezzetli menemen olacak. Bakın göreceksiniz. Bakın şu anda biberleri atmıyorum. Köşede sırasını bekletiyorum. Daha çünkü soğanların pişmesi lazım. Domates mutlaka ama mutlaka kabuksuz olmalı. Bu arada yeni bir kanal açtık. İngilizce bir kanal. Super Simple Foods. Hem de Amerika üstünden. Kemik kadroyu bir görelim. 0 ile 1000 arası desteğe ihtiyacım olabilir. Ama ondan sonrasını bana bırakın. Bakın göreceksiniz Türkiye'dekinden daha çabuk büyüyeceğiz. Tamamen domateslerin kabuğunu soyduktan sonra köşede sırasını beklesin. 5 dakikadır soğanlar pişiyor. Şimdi sıra biberlere geldi. Girit Türklerinin menemen esasında Girit Türklerine ait bir tarif. Bu arada domatesleri gelişi güzel. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Çok büyük olmasın ama. Şimdi bakın langur lungur domatesi de atmıyorum. Farkında mısınız? Biberin de soğanla birlikte pişmesine izin veriyorum. 2-3 dakikada biberin pişmesine izin veriyorum. Köşelerden bakın rengi dönmeye başladığı anda soğanların artık sıra domateslere geldi. Domatesin suyu burada çok önemli. Kesme perdesi kullanmamızın faydaları. Her taraf tertemiz. İşimiz bitti. Dolu dolu 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve hemen 2. çay kaşığı kırmızı toz biber. İsteyen acı yapacaksa kırmızı pul biber kullanabilir. Yarım çay kaşığı karabiber. Bu arada Barbaros'la birlikteyiz. Barbaros'la birlikte seyredeceğiz ama Barbaros bana küstü. Neden olduğunu anlatacağım. Yarım çay kaşığı tuz. Tuz kontrollü size kalmış. Tuzla aranıza girmem. Şimdi şöyle bir karıştır. Şöyle bir karıştır. Şimdi yemeğin sesini dinliyorum. Bakın yemeğin sesi bana diyor ki Koray diyor şöyle diyor 1 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyarsan çok daha lezzetli olacağım. Kaynamaya başladığı anda ve baharatları tamamen karıştırdığım anda ocağın altını en kısa getiriyorum ve kapağını kapatıyorum. 5 dakika boyunca kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Kesinlikle domatesleri rendelemedim. Dikkat edin. Barbaros niye küstü bana? Hemen anlatayım. Beraber çekecektik esasında. Adam dana yana kalmış, tamam mı? Bunu diyor pişir yiyelim. Ulan saat 3. Hatta 2'de getirdi, tamam mı? Maç seyredeceğiz. Diyorum ki Barbaros bu pişmez. Bunun pişirme yöntemi var. Bunu yaparım kayış gibi olur, yiyemezsin. Adam tam bir sakatat manyağı. Dana yanak. Daha önce gördünüz mü? Bakın orijinal yapacağız. Evde yapacağız. Normalde fırında yapılır ama fırında 4 saat sürer, 5 saat sürer. Hem evde sizi zorlamasın diye değişik bir yöntemini göstereceğim ama daha sonra artık gönlün alınsın, bu saatte bu olmaz. Sana menemen yapıyorum. 5 dakika oldu, bir bakalım. Bu arada burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Köle değiliz bak. Rahat rahat. Zevk ala ala çalışın. Yoksa yapmayın. Görüyor musunuz? İyice yumuşadı domates. Üstünden şöyle geçe geçe karıştırıyorum. Yemekte bütünleşiyor ama sos gibi değil. Dikkat edin. Şimdi burada önemli nokta artık iş yerlerinin yapmadığı. Çünkü adamlara pahalı geliyor.
2 yumurta. Hemen bir kap. Yumurtanın beyazı hemen buraya, sarısı buraya. Bak 2 normal yumurta, 1 sarı. Bu kafi olabilir sizin için ama bizim için kafi değil. Çok daha lezzetli yemek istiyoruz. Eskiden malzeme bu kadar pahalı olmadığı zamanlar gibi yapıyoruz. Ha bu arada yarım kaldı. Yeni bir kanal açtık. Super Simple Foods diye. Şu kemik kadro, bizi sevenler. Yaş olarak büyük abilerimiz, ablalarımız şimdi yapamayabilirler ama birileri gösterirse, evde yaparsa çok iyi olur. Çünkü şöyle 1000'e kadar biraz desteğe ihtiyacım var. Tuz koymuştuk ama yeterli olmayacak. Biraz daha tuz. Bunu başka bir tarifte kullanırız. Koray, çırparak atsam daha iyi değil mi? Kesinlikle iyi değil. Yapılan hatalardan bir tanesi bu. Macun gibi oluyor. Mutlaka yumurtayı bütün atmalısınız. Bunu yeni YouTube'a girecek arkadaşlar için söylüyorum. Yeniden bir kanal açmak çok zor. Adamlar zamanında buralara dutlukken girmişler. 2 yumurta kırmışlar. Milyonlar izlenmişler. Sonra da havalara girilmiş. Ya çok iyi yemek yapıyorum falan filan diye. Bakın bu arada beyazı kalmayana kadar içinde karıştırıyorum. Ama böyle değil. Yavaş yavaş. Kesinlikle kurumamalı bu. Daha sonra şöyle bir bakıyorum. Evet, tam istediğim gibi. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Altı tamamen kısık bir şekilde 2-3 dakika pişmeye bırakıyorum ama 2-3 dakikayı geçmemeli. Adamlar tutken buraları açmışlar. Bir de üstüne üstlük acayip niyetliler. Yani ben bunu gördüm. Rekabet olmadığı için kazanç sağlamışlar ama hiç kimseye de bahsetmemişler bundan. Bizim gibi, hele benim gibi hiç saf değiller. Benim ağzım durmaz çünkü herkes kazansın isterim. Şimdi işler değişti, rekabet var. Biliyorsunuz tekne alacağım diye kafaya koydum. Onun için yabancı kanal açtım. Super Simple Foods. Eklerseniz müthiş olur. Bana sorarsanız orada daha çok büyüyeceğiz, biliyor musunuz? Bakın bu kadar zor olduğu halde göreceksiniz. 2 dakika oldu, tamam mı? 2 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Bak karıştırıyorum. Görüyor musun? Kurumaması lazım. Altını kapatıyorum. Ne kadar sulu istediğiniz size kalmış. Görüyor musunuz? Benim için bu gayet kafi. Daha sulu isteyen daha su tutabilir. Şunun bir tadına bakalım. Ama tabii ki çatal daha sonra. 3 parmak tekniği. Fakat buna 3 parmak tekniği kurtarmaz. 3 parmak tekniği bunu kurtarmaz. Burada yılların tecrübesini kullanacaksın. Hareket şu. Bu şekil düşürmek yıllarını alıyor insanın. Şöyle dalarsın. Barbaros da hala bize tavır yapsın. Hiç kesinlikle kuru değil. Görüyor musunuz? Bastırdığım anda yanlardan suyu çıkıyor. Oo, inanılmaz sıcak. Açın ağzınızı. Bu böyle yenir. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın. Böyle bir şey olmaz ya. Bak görüyor musun? 3 parmak tekniğe küçük geliyor. Ekmek. Lezzet ufak detaylarda saklı. Altı üstü bir menemen diyenler. Yok efendim ne kadar lezzetli olabilir ki diyenler. Şunu bir yapıp tadına bakın. Ondan sonra bu kardeşinizin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama her şey dışarıda ekstra pahalandı. Pahalandıkça daha da lezzetsiz olduğunu nedense anlayamıyorum. İzleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Siz olmayın. Bakın göreceksiniz. Yurt dışındaki haberler daha çok değerimizi bilecek. Ama biz hiçbir zaman için burası ilk göz ağrım. Buraya bırakmayacağız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.